Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir emtialara bakacağız. Analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Gümüşle başlayacağız öncelikle. Gümüşte şu yatay bandı takip ediyorduk. Buradan bir tepki gelecek mi diye bekledik. Fakat bu bölgede satış yönlü güç toplayıp tekrar düşüşün devamını takip ettik. Dünkü enflasyon verisiyle birlikte. Burada uzun zamandır bahsettiğim destek bölgemiz 22.44-22.11 oldukça önemli olacak. Geçtiğimiz hafta başında 23.90'lardan burada açığa satış yapılabileceğini konuşmuştuk. Bu sürecin de artık ben sonuna gelindiğini, bir kar al sürecine girilmesi gerektiğini düşünüyorum. İlk karımızda zaten 23 dolarlardan alabileceğimizi söylemiştik. Şimdi bu bölgede tekrar bir fiyat oluşumunu takip etmemiz gerekecek önümüzdeki günlerde. Çünkü bu 22 dolar desteğinin çalışıp çalışmayacağını önceden bilebilme şansımız yok. Burada aynı zamanda hatırlarsanız şu dip bölgesi oluştuğunda 23 dolar kırıldığında 24.50-24.80'lere doğru bir hareket gelebilir demiştik. Ancak burada 23 dolar kırılımının çok önemli olduğunu konuşmuştuk. Buna benzer paternler bu bölgede de oluştuğunda tekrar yükseliş başlayacak olursa bir işlem stratejisi burada da tekrar konuşuruz. Ancak şu an için burada 22 dolar kırılacak mı yoksa destek olarak çalışacak mı bunu bilmiyoruz. Aynı zamanda şunu da göstermek istiyorum. Bakın haftalık grafiklerde 1, 2, 3 ve 4 defa çalışmış olan bir yükseliş trendinin altına sarkmaya başladık şu an. Bu hafta kapanışı yukarıda 22.60 üstünde gerçekleşirse bu yükseliş trendinin desteğinin çalıştığını söyleriz. Ancak bunun altında kapanışlar 22 doların kırılma ihtimalini güçlendirmiş olacak. Arkasından 22 dolar altında kapanışlar da tekrar 20 dolar hatta 19.90'lara doğru satışların derinleştiği bir süreci de gösterebilir. O nedenle biraz kenara çekilip izleme sürecinde olduğumuzu düşünüyorum. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da %61.8 seviyesinin geçtiği 1910 hatta yukarıda 1915'leri konuşmuştuk. Bu kırılım sonrasında bakın bu bölgeyi direnç olarak çalıştırıp tekrar satışa dönüyor. Ons altında da oldukça kritik bir yere geldiğimizi düşünüyorum. 1904-1902 geçtiğimiz dip bölgesinin direnç alanıydı. Burada 1902 altı kapanışlar 1885'lere doğru satışların derinleştiği bir süreci gösterir. Yukarıda ise öncelikle 1915'in geçilmesi gerekiyor. Düşüşün sonlandığını söyleyebilmemiz için, yükselişin başladığını söyleyebilmemiz içinse yukarıda 1930 üstünde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Aksi takdirde burada satışların devamını takip edeceğimizi düşünüyorum. Ama tabii ons gümüşte 22 dolar desteği çalışıp buradan sert bir dönüş alırsak, ons altında da burada 1902'nin kırılmadığı ve tekrar yükselişe geçtiği bir süreçte takip edilebilir. Tamamıyla belirsiz bir süreçte olduğumuzu düşünüyorum ve bir miktar dediğim gibi kenara çekilip şuradaki fiyat oluşumlarını bir takip etmemiz gereken bir süreçteyiz. Buradan altın gümüş rasyosuna geçecek olursak altın gümüş rasyosunda da yukarıda 85-22-84-37 bölgesinden bahsediyorduk. Bu bölgeye kadar ulaştığını görüyoruz. Gümüşün de 22 dolar desteğine geri çekileceği bir süreç olur demiştik. Şu an için o süreci yaşıyoruz. Yukarıda 85-22 oldukça önemli bir direnç ancak bakın şu son düşüşün %61.8 seviyesinin de geçtiği 86-42-85-95 bölgesi var. Bu 86-42 üstünde hareketler görecek olursak tekrar 22 dolarlara doğru sert bir satış süreci yaşadığımızı gösteriyor olacak. O nedenle önümüzdeki günlerde 85-22'yi öncelikle çok yakından takip edeceğiz. Yukarıda ise 86-43 bir sonraki önemli direnç bölgemiz. Buradan platine geçecek olursak platinde de şu yatay bandı gene takip ediyoruz. Yukarıda direnç olarak 916-914 bölgesinden bahsetmiştik. Bu bölge direnç olarak çalışıp tekrar satış yedik. Aşağıda ise şu an için takip edeceğimiz 894-888 bölgesi var. Burada 880'lere doğru bakın geçmişte bir satış yemiştik. Yine buna benzer bir hareket gelebilir. Büyük resimden baktığımızda da şu yatay bant içinde harekete devam ediyoruz. Aşağıda 880'in kırılması şu yükseklik kadar gene satışları tetikleyebilir. Bunun için de gümüşü gene yakından takip edeceğiz. 22 dolar desteği çalışıyor mu çalışmıyor mu çok önemli olacak. 22
22.66 üstünde kapanışları Cuma günü görmemiz gerekiyor bu desteklerin çalışabilmesi için. Buradan Palladium'a geçecek olursak, Palladium'da görünüm güzelleşmeye başladı. En azından o düşüş sürecinin sonlanmış olabileceğini artık düşünebiliyoruz. Yukarıda direnç olarak takip ettiğimiz 1223-1217 bölgesi kırıldı. Sonrasında bakın şu düşüş trendini de kırdı. Hatta burada şu kırılım sonrasında bakın geldi bu bölgeyi destek olarak çalıştırıp tekrar yükselişe geçti. Burada 1241 üstü kapanışlar oldukça pozitif. Yukarıda da takip edeceğimiz ilk direnç bölgemiz 1272-1262 bölgesi olacak. Ancak esas bakın şu düşüşten daha güçlü alımın geldiğini söyleyebilmemiz için yukarıda 1300'ün üstünde hareketler görmemiz gerekiyor. 1300 burada kırılacak olursa son arzdan daha güçlü bir talebin geldiğini ve yükselişlerin devam edebileceğini düşüneceğimiz bir süreç olacak. Aksi takdirde yatay banttaki harekete devam ediyoruz diyeceğiz. Buradan Brent petrole geçecek olursak, Brent petrolde de dirençlerimiz kırılmaya devam ediyor. En son yaşadığımız şurada bakın yatay banttaki bir hareket vardı. 91-12-90-87 bölgesi kırıldı. Burada tekrar aşağıda 90-66 ve onun da altında bakın şu kırılım öncesinde oluşturduğu bir dip bölge var. 90 dolar. 90 doların altına gelmediği sürece Brent petrolde yukarıda 102-96-97 bölgesi direnç olarak karşımıza çıkacak. Burada 100 dolar psikolojik bir dirençtir. Bu bölgeye ulaşacak olursa bu 100 doları kırmakta bir miktar zorlanabilir. Buradan satışlar gelebilir. Ancak 102-32 üstünde kapanışlar gördüğümüz takdirde de şu fincan kulp formasyonunun 106 dolar hedefine doğru da gene yükselişler devam edebilir. Ancak dediğim gibi 100 dolarda artık biraz risk azaltıp olası düzeltmeleri yakından takip etmemiz gereken bir süreç olacaktır. 100 dolar civarlarında oluşan paternleri takip etmeye devam edeceğiz önümüzdeki süreçlerde. Tabii tekrar hatırlatıyorum, 90 dolar altına inersek de tekrar satışların derinleştiği bir süreç takip edilebilir. Evet, emtialardan bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.